Evet. Güzel kaş. Kaşını da vurmuşsun. Fırlama. Evet. Ne istiyorsun? Whistling winds in the Topu open istiyorsun. air. Dogs bark soft like they just don't care. Sun hangs lazy like it's stuck on glue. Rhythms warm as the ocean. Feet in the sand and the waves roll by. Painted clouds splash across the sky. İrşad Üner hocamla köpeklere ve köpek eğitimine dair her şeyi konuştuğumuz YouTube kanalımızın yeni bölümünde tekrar beraberiz. Hocam, bugüne kadarki bölümlerde ya da sizinle konuşan, size danışan insanlar boyutuyla muhtemelen herkes şu soruyu sordu hep. Nasıl bir köpek sahiplenmeliyim, nasıl bir köpek almalıyım vesaire. Yani hep köpek odaklı olduk ki bunun doğru olduğundan da bir miktar bahsettik. Fakat hikayenin diğer tarafına geçtiğimizde ki biz bunu doğru köpek seçimi bölümümüzde izleyeceğimiz o bölümü de izleyebilirler. Biraz bahsettik ama şimdi biraz bunu ayrıntılı hale getirmek istiyorum. O yüzden sorum şu. Köpekli hayata hazır mıyım? Güzel soru. Ama belki de soru köpekli hayata hazır mıyımın aşamaları ne olmalı? Bu olmalı. Çünkü çok geniş bir konu. Benim kendi eğitim sistemimde mesela işte en başta sen köpek alabilir misin? Buna bir bakalımın testlerini yaptığımızda işte artık en sonda sorduğumuz soru bu. Evet, bu sonuçlara göre biz köpek almaya hazır mıyız? İşte diğer soru da işte hangi köpeği alalım konusu. Bu en başı yani. Bunu insanlar, ben kabaca anlatayım. Çünkü başka bir konu, zor bir konu. Dürtüsel olmamak lazım. Kendilerine sormaları gerekiyor. Ben kimim? Nasıl bir hayatım var? Buradan başlayacak. Biraz felsefi gibi gelecek belki ama hani köpeği bir sebebe binaen mi alıyorum? Yoksa kardeşim ya evet artık ben uzun zamandır istiyordum ve buna da hazır hissediyorum kendimi. Acaba ne kadar hazırım? Hani imkanım yeterli mi? Zamanım yeterli mi? Bakın zaman. Zaman. Seçimde dedik ya işte köpeğin yaşı çok önemli. Zamanın yeterli değil, yavru köpek. Abi, yapma. Yapma yani. İşte imkanın yeterli mi? Evde yalnız mı kalacak? Sen ilgilenebilecek misin? Senin hayatın şu anda bir köpeği alacak boşluğa, yere sahip mi? Böyle bir sorumluluk alabilecek miyim anlamında mı? Tabii ki canım, yani çok büyük sorumluluk. Mesela bahçeli evim olması şart mı? Hayır değil. Sorumluluk yeterli olacak mı bunun için? Tabii ki. Yani şimdi Alacağım sorumlu cins mi bir belirler insan ya? o bahçeyi yaratır. İlla kendi bahçende köpekle oynamak zorunda değilsin. Herhangi bir alanda, kumda, çakılda, toprakta, tahtada, halıda köpeğinle oynayabilirsin. Yani sen yeter ki oynamak iste. Samanlık seyran olur. Tabii bu konuda deneyimi olmayan insanlar açısından düşündüğümüzde yani biliyoruz ki köpekler tüy döker. Köpekler oyuncudur. Sizin önceki yayınlarımızda söylediğiniz gibi zamanının %100'ü artık sana ait değildir. Köpeğinizi gezdiriyorsunuz. Bir takım sonuçta doğal çıkıntılar oluyor. Bunları temizlemek gerek. Hem bir toplumsal bilinç hem de bireysel yaklaşım açısından. Bunların her birine hazır olunmayan senaryoda ne yapmalıyız? Köpek almaktan ya da köpekle yaşamaktan vaz mı geçmeliyiz? Köpeğinin kakasına dokunamayan adam mesela köpek almamalı. En basit örnek. Bu kadar basit. Ya ben mesela aile ilişkilerinde de hep aynısını söylüyorum. Eşinin salyasından iğreniyor. Nasıl ya? Nasıl kardeş? Aynı yatağı, aynı ömrü, iyi günde kötü günde paylaşacağın insanın. Ben böyle bir insanım. Abi sen öyle bir insansan yalnız yaşa. Hiç gerek yok başkasının hani vebaline girme. Evet, o kakayı oradan alacaksın. Belki her sabah, belki sabah akşam. Sıcacıkken onu bir hissedeceksin. Torbaya koyacaksın. İlk çöpü bulana kadar taşıyacaksın. Bunlar acı gerçekler. Yani öyle bir şey yok. Elinde sallaya sallaya gideceksin. Peki evli bir çift. Küçük çocuğu var ama köpekle de yaşamak istiyor. Nelere dikkat etmesi lazım? Köpek almaya hazır olmaları daha mı zor onların?
aslında köpek alma evresine geç kalmış bir çiftten bahsediyorsun. Köpekli yaşam çok başkadır. Çocuğun köpekle büyümesi. Dünyada çok ciddi makaleler, araştırmalar var bu konuda. İyidir. Ya bazı şeyler için geç de değildir aslında. Hani öyle de değerlendirmemek lazım. Zaten çocuk da gelmiş aileye. Birlikte büyüyebilirler. Annenin babanın sorumluluklarına evet birazcık daha eklenir ama güzel şeyler de sorumluluk almadan olmuyor yani. Peki köpek yalnızlığın çaresi midir? Arabesk bir soru olacak belki sizin için ama bu tarafıyla. Yani köpek almaya hazır mıyım üst başlığı açısından bakıldığında konuya. Yalnızım, dertliyim, belli bir yaşı da geçtim. Bir de köpeğim olsun yaklaşımı beni hazır kılar mı? Kılmaz. Yani senin sosyal problemlerin var. Demektir bu, öyle mi? Kesinlikle öyle. Zaten hani benim yine söylediğim bir şey çok kedi köpek sahibinin çok ciddi psikolojik sorunları vardır diye. İşte adam yalnız, tamam mı? Tamam kardeşim ya da bayan neyse hayatım. Ya da boşandı. Ya da hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Tamam köpekle yaşayayım abi yani. Ama sorumluluğunu alabilecek misin? Sen bunu adamı bir kenara attığın gibi, hatundan ayrıldığın gibi kalkıp da diyemiyorsun ki tamam senden ayrılıyorum kardeşim. Bitti aldın artık. Peki Bunun geri dönüşü yok. hazır değilsek bu anlattığınız yaklaşıma Bak- göre ne yapacağız? Sözünüzü unutmayın. Hayatında bir köpek var. Bir bayanla tanıştın, evlenmeye karar verdin. Bak, bunun kararını verirken bile köpeğini düşünmek zorundasın biliyor musun? Belki bayan o köpekle yaşamak istemeyecek. Ciddi anlamda burada bu sorunları da yaşadık biz. Hocam ben ne yapacağım? Nasıl ne yapacaksın? Abi bu soruyu soruyorsan zaten çok tehlikeli bir noktadasın. Bilmem özetleyebildim mi? Gayet iyi anladım. Sorunuzu tekrar alabilir miyim? Şöyle revize etmek istiyorum sorumu. Hazır. Anladım. Çocuğa, Evet. çocuğa veya arkadaşına veya sevgiline veya eşine hediye olarak köpek almak ne kadar doğru bir yaklaşım? Ha yok o yaklaşımın bak sonuçları var. Şimdi artık başladılar köpekleri rengarenk boyamalara falan. Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Çocuklara verdiğiniz mesaj da doğru değil. Abi oyuncak değil. Yani bir yerde söylemişimdir mutlaka. Yani çocuklarınıza oyuncak alın. Bakın çocuklarınızın yanına yol arkadaşı köpek almayın demiyorum. Ama oyuncak gibi o köpeği eve sokmayın. Öyle muamele edilmesine izin vermeyin. Yol arkadaşı yapın. Onu birey yapın. Hep bunları anlatıyoruz. Bu yolda onlara yardım edin dememizin sebebi bu. Kesinlikle doğru değil. Ben yine sürekli söylüyorum. Çok fazla örneği var. Çok fazla örneği var. Bakın canlı örneği diyorum. Boşanmalarda. Boşanmaların hemen öncesinde. Bu artık toplumda hani eskiden aman boşanmamak için çocuk yapayım ben muhabbeti vardı ya. Abi şimdi köpek alayım ben. İnanılmaz. Çağdaşların seçimleri daha farklı oluyor. Tamam mı? Çağdaşlar sahilde köpekleriyle gezmek durumundalar. Konu köpeklerini gezdirmek değil ama. Çağdaşlar işte köpeklerine işte araba almak zorundalar. Tamam mı? Çağdaşlar aman işte bunu çocuk yaparak değil de işte köpek alarak Abi böyle bir şey yok ya. Ve olmamalı. Ya olmamalı yani. Külliyen saçmalık. Peki son olarak bu bölümü şöyle toparlamak istiyorum. Burada köpek almaya hazır mıyım sorusunu sorduk. Ve elbette hazırlanabilir insanlar. Umutlarını kaybetmesinler. Buna bir itirazım yok. Doğru insanlarla, doğru eğitimleri alarak, bilinçli şekilde. Fakat bir de köpek tarafı var bunun. Hazır değilim ve köpekle beraber yaşamaya karar verdim. Bunun köpeğe olası zararları ne? Hem teknik olarak yani belki hastalık, belki başka bir durum veya travmatik olarak sonuçlarını. Hazır değilim, ısrar ettim bir coşkuya geldim veya hediye edildi veya boşandım, köpeğimin vesayeti bana kaldı. Sonucunda köpeğe olan olası zararlar nedir? O güne kadar ne yaşadıysan, o günden sonra ne yaşayacaksan, bunun öyle ya da böyle iyi veya kötü bedelini ödeyeceksin ya da alacaksın. Bu kadar basit. Yani hani nereden vursan oraya gidiyor. Kervan yolda düzülmez köpek konusunda. Ya bu önceden çok ciddi
planlaması yapılması gereken. Hatta bir Bak hep uzman, söylüyorum. uzman görüşü almak gerek Kesinlikle belki. öyle. Kesinlikle öyle. Kandırırlar. En basit şeyle al söylüyorum. diye. Abi sallıyorum hani Ya da border sahiplen. collie almaya gidersin. Maltese'de çıkarsın orada. Bak net söylüyorum yani. Abi burada sıkıntı yaşarsın. Onun için diyor abi işte asıl destek zaten burada başlıyor. Bir, bir, bir git bir köpek çiftliğine, bir köpeklerle birlikte ol, bir eğitmenle tanış, bir davranış uzmanıyla tanış, veteriner hekiminden destek al, tamam mı? Çok ciddi bir araştırma yap. Yahu kapı pencere alacaksın, 50 tane firmadan fiyat alıyorsun. Kalite boyutlarına bakıyorsun. Hani işte alüminyum kalınlıklarına kadar, tamam mı? Öğreniyorsun ama bak o 0.3 milimmiş bu sıfır. Yahu 15 sene ya. Ömrünün belki 1/4 yani. Bu çocuk senin hayatında olacak. Kafana göre gidip alıyorsun. Ya nasıl oluyor O yani? yüzden hazır değilsen köpeğe de bunu çok ciddi travmatik. İşte burada materyalist olmamak lazım. Hani burada biraz hani misyonun biraz vizyonun ya kişide bitiyor olay. Gerçekten bunları düşünürsen başta yapman gereken her şeyi yaparsan zaten abi ona göre gidiyorsun ya. Çok düzgün köpekler var dünyanın her yerinde. Ama bu köpeklerin düzgün olmalarının sebebi düzgün ailelerle birlikte yetişmeleri. İrşad Hocam çok teşekkürler bu bölüm için. İzleyicilerimizin soru ve cevaplarını YouTube'da yorumlar bölümüne yazabilirler veya İrşad Hocam'ın sosyal medya hesabı, Instagram hesabından da soruları bize iletebilirler. Teşekkür ederiz. Sağ olun.